başlatıyorum. Herkese tekrar merhaba. Bu şekilde turuncusunu yapmış olduğum şapkanın kahverengisini de birlikte yapacağız. Ben bu model için Bravo Respect ipini tercih ettim. Bu ipin içeriği %50 akrilik, %30 koton ve %20 polyester. Bu şekilde böyle sıcacık görünümlü bir ip, yani sıcacık tutacak gibi görünen bir ip. Duruşu da böyle oluyor. Bir de bu ipin böyle yeşili falan da var. Yani renk tutuşu, aralardaki şu beyazlığı falan eskitmeli gibi görünüyor ve gerçekten, çok tatlı bir görünümü var bu ipin. Bu şekilde bir şapka yapacağız birlikte. Çok kolay, yani böyle 1 saatte falan, 1-1,5 saatte falan yaklaşık olarak bitecek bir model. Sadece modelde sayılar, işte, kaç tanede kaç atlayacağız, aralardaki boşluklar falan, hani, bunlar önemli ama öğrendikten sonra, yani mantığını anladıktan sonra çok kolaylıkla ilerleyen bir model olmuş oluyor. Bu yetişkin bir, beden için yapılmış şapka. Şöyle ressam şapkası olarak duruyor zaten. Yetişkin bir beden için yapılmış ama, hani, bunu çocuk bedenine falan da uyarlayabilirsiniz. Zaten yaparken anlatacağım. İşte, nasıl ölçmeniz gerekiyor, yeterli olup olmadığını gibi anlatacağım. Birlikte yapmaya başlayalım. Ben bu, ipin arkasında 5,5 falan gibi tığ numarası yazıyor ama 4,5 tığ numarası bu ip için ideal geldi bana. Ya, normalde arkasında yazandan böyle yarım numara, 1 numara daha fazla tığ numarasıyla yapıyorum ama, hani, ipin kalınlığı da böyle 4,5 numara ile ördüm. Şunu da 4,5 numarayla ördüm. 4,5 numara tığ ideal geldi bana. Şimdi birlikte başlayalım. Başlangıcımızı sihirli halkayla yapıyoruz. Sihirli halkanın yapılışının detaylı hali kanalımda mevcut. Eğer bilmiyorsanız, sihirli halkanın yapımını kanalımdan öğrenebilirsiniz kolaylıkla. Tığıma ipi doluyorum. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 tane zincir bir tane trabzan sayılıyor. Bu trabzanın üzerine 15 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 16 tane ikili trabzanım olmuş olacak. Sihirli halkanın içerisine trabzanlarla dolduruyorum. Toplamda 15 tane ikili trabzan yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum ve ilk başta yaptığım 3 tane zincirin üçüncüsüne bağlanıyorum. Şimdi böyle bir halkamız olmuş oldu. 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Tığıma ipi doluyorum. Yanındakine değil, onun yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü bu yanındaki zaten, şu trabzana karşılık gelen zincir olmuş oluyor. Eğer burada yaparsanız arttırmış olursunuz gereksiz yere. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Sıradaki zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Sıradaki zincire bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bir tek, bir çift olarak ilerliyorum bu sırada. Yani tekle başladım. Şu 3 tane yapmış olduğum başlangıçtaki zincir tek oldu. Sonrasında çift yapıyorum. Çift yaparken arada bir tane zincir çekiyorum. Sonrasında tek yaptım. Şimdi çift yaptım. Şimdi bir tane tek yapacağım. Bu şekilde. Sıranın sonuna gelene kadar aynı şekilde sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu sırayı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçmek için ilk başta yapmış olduğumuz 3 tane zincirin tepesine ipimi kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlamış olduk. Şimdi ipimi bir yan, şu an ipim şuradaki çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesinde. Hemen bir yan zincirin tepesine ipimi kaydırıyorum. Trabzanın tepesine ipimi kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Şurada bir V oluşmuştu bir alt sırada. Şurada. Bu V'nin içerisine bir tane ikili trabzan, ikinci ikili trabzanı yaptım. Bir zincir. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Tığıma ipi doladım. Hemen dibindeki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi modele şöyle bakalım. Şuradaki trabzanın tepesine, yani şöyle bakıyoruz. Şuradaki V'nin tepesine bir tane trabzan yaptık. 3 tane zincir, bir tane trabzan sayıldı. İçine, şu V'nin içine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık ve şuradaki V'nin diğer direğine de, buradaki trabzana da bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine
batıyorum, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sırada yine V var. V'nin direğine ben ikili trabzanı yapmış oluyorum bir tane atlayınca. Batıyorum, 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan aynı boşluğa. Şimdi yine V'nin diğer kısmındayım. Şu bitiş kısmındayım. Buraya batıyorum. V'nin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünecek. Bakın. Bir tane atlayacağım. Sıradakine batacağım. Bir tane ikili trabzan. Aralara yine şu V'nin içine de iki tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonunda ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin tepe zincirine bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şimdi burada ipi kaydırdıktan sonra bir yan sıraya tekrar ipi kaydırıyorum. Yandaki zincirin üzerine tekrar ipimi kaydırıyorum ve buradan başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Tığma ipi doladım. Yanındaki zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi tekrar köşe boşluğundayım. Yani şurayı oluşturan yerleri yapıyorum eş zamanlı. Aslında burayı baz alarak yapıyorum. Yani şu köşe dediğim yerler burası aslında. Köşedeyim. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan aynı boşluğun içerisine. Tığma ipimi doladım. Hemen dibindeki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Bu kısmı atlamamanız gerekiyor. Burası bu şapkanın en önemli kısmı. Yani bu sayıları oluşturan kısımda en önemlisi şuradaki zinciri atlamamak, buradaki trabzanı atlamamak. Zaten ilerleyen sıralarda sayılara sadık kalarak her bir yaptığınız trabzanı sayarak ilerlemeniz gerekecek. Hata olmaması için. Tığma ipimi doladım. Yanındaki zincirin tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığma ipimi doluyorum. 2 tane atlıyorum. 3. zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki zincirin de tepesine, yani trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrar V'nin olduğu yerdeyim. Yani şuradayım. Bir alt sırada boşluk bıraktığım yerdeyim. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa. Hemen dibindeki, bu arttırma yapmış olduğum yerin dibindeki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın da tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir atlıyorum sıradan, 1, 2 tane atlıyorum. 3. zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradakine de bir tane ikili trabzan. Tekrar köşedeyim. 1, 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Sıranın sonuna gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi en sona geldiğimde aynı şekilde devam ettim. Bakın burada 1, 2 tane zincir kalmış oluyor. Yani şurada 3 tane çekmiş olduğumuz zincir aslında şuranın değil, şuranın zinciri ya. Burası da aslında, çünkü kaydırma yapmıştık. Buranın zinciri olduğu için arada 2 tane zincirim kalıyor. Yani 2 tane atladığım zincir burada kalıyor. Şurada nasıl ki 2 tane zincir atlayıp tekrar devam ettim. Burada da 2 tane zincir atlayıp tekrar devam etmiş oluyorum. İlk başta yapmış olduğum 3 tane zincirin tepesine tığımı geçirip ipimi kaydırıyorum ve bu şekilde bir model oluşmaya başlıyor. Şu şekilde. Şuradaki sıradayız. Yani şuradaki sırayı yaptık. Şimdi şu sırayı yapacağız. Böyle koyduğumuzda zaten görünüyor. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıktım. Tığımı ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın üzerine, yani zincir diye bahsediyorum zaten. Zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradakinin üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar şu köşe arttırma yerindeyim. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen dibindeki trabzanın bitirdim. Hemen dibindeki trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan, sırada gelen 2 tane zincirin tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birer tane yani. Toplamda şurada bakın
Arttırmayı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane oldu. Bir alt sırada arttırmayı yaptıktan sonra 1, 2 taneydi. Burası böyle yukarı doğru artarak devam ediyor. Burada 1 taneydi, burada 2 taneydi, burada 3 tane oldu. Bir üst sırada 4 tane olacak bu. Bu mantıkla ilerlerseniz daha kolay oluyor. Tığıma ipimi doladım. 1, 2 tane atlıyorum. 3. zincirin tepesine batıyorum. 1 tane ikili trabzan. Sırada gelen 2 tane zincirin tepesine daha birer tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrar köşedeyim. Şimdi burada 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra köşede olmanız, yani şu arttırma yerinden bahsediyorum. Şu arttırma yerinde olmanız önemli. Burası bir sağlama noktası aslında. Eğer bu noktada köşede değilseniz, yani 3 tane yapmışsanız trabzan ve köşede değilseniz, ya şuradaki arttırma sayı, yani ya şuradaki atlama sayınız doğru değildir ya da ilk başta şu başlangıçta bir tane ipi kaydırarak bir tane daha zincir ileriye kaydırmıştık ya, onun üzerine 3 tane zincir çekmiştik, ya da orada bir hata vardır. Onun haricinde farklı bir hata olma ihtimali çok fazla yok. 2 tane ikili trabzan yapıyorum yine köşenin içine. Bir zincir çektim, 2 tane ikili trabzan. Hemen dibindeki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Sırada gelen 2 tane trabzanın tepesine de birer tane ikili trabzan yapıyorum ve 1, 2 tane atlıyorum. 3. trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Sırada gelen 2 tane daha trabzanın tepesine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da sıranın en sonuna kadar, yani başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldim. Burada bir sağlamayı da şöyle yapabilirsiniz. Sıranın en sonuna geldiğinizde şu arada atladığımız 2 tane zincir var ya, 2 tane zincir kalmış olması gerekiyor. Çünkü başlangıç motifiyle bitiş motifinin arasında 2 tane zincir var burada. Burada da 2 tane zincir kalmış olması gerekiyor en sona geldiğinizde. Eğer burada, tabii bu sıra için geçerli değil. Bu alt sıra ve ondan önceki sıra için de geçerli. Mesela ilk sırada 1 tane zincir atlamıştık. Diğerlerinde bunda 2 tane, burada da 2 tane atladık ya. Arada atladığımız zincir sayısı kadar burada sonda boşluk olması gerekiyor. Boş olması gerekiyor. Bakın burada 1, 2 tane boşluk var. Ben ilk başta yaptığım 3 tane zincirin tepesine bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde böyle şöyle bir yıldızlı bir motif olmuş oluyor elimizde. Şimdi burada sıra sayısını arttırırken böyle siz başınızın tepesine koyuyorsunuz bu şapkayı böyle şu haliyle, yani böyle arttırdığınız haliyle. Yaklaşık olarak bir uçtan bir uca 25 santim ile 30 santim arasında yeterli oluyor. Benim yaptığım böyle bir tık daha büyük oldu. Şöyle 30 santimlik, 31 santimlik hatta oldu. Ya böyle 25 santimlerde, 26 o civarlarda da yeterli olur. Hani böyle bir sıra daha az yapsanız da yeterli olur. Bu benim yaptığım birazcık büyük bir şapka oldu. Ama eğer böyle hani kocaman bir şapka olsun istiyorsanız, ben öyle istedim. Siz de öyle bir şapka olsun istiyorsanız yine böyle bu kadar fazla sıra sayısında da yapabilirsiniz tabii. Şimdi bundan sonrasında bir sıranın daha başına birlikte başlayalım. Her sıranın başı aynı ve şu an yapacağımız sıradan sonraki şu kesme sırasına kadar olan, yani şuraya kadar olan bütün sıralar aynı şekilde örmeye devam edeceğimiz sıralar olacak. Yani şuralar aynı şekilde örmeye devam edeceğimiz sıralar olacak. Daha sonrasında şu böyle kesme kısmını, küçültme kısmını, şu içe doğru kıvrılmasını sağlayan kısmı yapacağız birlikte. Şu kısmı kaç sıra yapacağınız, dediğim gibi, sizin başınızın ölçüsüne göre değişir. Bu çocuk bedeninde de böyle bir 10 santim falan daha küçük olabilir. 20 santim falan olabilir. Çünkü hani bu tam böyle kafaya oturmadığı için ve burayı da böyle en sonda istediğiniz kadar küçültebiliyorsunuz. Tam böyle kafaya oturmadığı için de böyle biraz salaş ve bombeli kalmasını istediğimiz için böyle biraz daha, hani çocuklar için de yapacaksanız bir 20 santim falan yeterli olur diye düşünüyorum ben. Hani çocuk bedeninde çocuklar için örmedim ama hani bence o kadarlık yeterli olur. Şimdi yeni bir sıraya birlikte başlayalım. Bağlanmıştım ipi kaydırarak. Hemen yanındaki zincirin tepesine ipimi kaydırarak bağlanıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Şu yan taraftaki zincirin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu sırada artık 4 tane olması gerekiyor trabzan sayımın. Yanındakine bir tane, onun yanındakine de bir tane yaptım ve
Arttırma yerine geldim. Bakın 4 tane yaptım, arttırma yerine geldim. 1, 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Burada 4 tane olmazsa eğer yaptığınız, hani, şu köşeye gelene kadar 4 tane olmazsa şu başlangıçtaki kaydırmayı yapmamışsınızdır. Buraya o yüzden o kısma dikkat edin. Burada çünkü kaydırmayı yapmadığınız zaman burası 4 tane değil 5 tane olur. Çünkü şurada biteceği için buraya da bir tane trabzan yaparsınız. O zaman 5 tane olur. Ona da dikkat ederek, sayılara bakabilirsiniz. Hemen arttırmayı yaptıktan sonra dibindeki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirin tepesine 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım sıradan. Tekrar arttırma noktasına geldim. 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, 2 tane ikili trabzan. Hemen trabzanın dibindeki, bu da unutmamamız gereken diğer noktaydı. Böyle ara ara aynı şeyleri söylüyorum ama, ya, bu modelin kolay çıkması için, bu kısımlar önemli. Yani birkaç tane önemli püf nokta var. 2 tane atlıyorum, 4 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane atlıyorum, 3. trabzanın tepesine 1 tane ikili trabzan yapıyorum ve devamında gelen 3 tane trabzanın tepesine de birer tane ikili trabzan yapıyorum ve köşedeyim yine. Sıramın sonuna kadar bu şekilde böyle devam ediyoruz. Böyle. Sonrasında da beşli sıraya geçiyoruz. Şu an işte dörtlü sırayı yaptık. Beşli sırayı, altılı ve yedili sırayı yapacağız. Ben burada 7 tane yaptım toplamda. 7 tane yaptıktan sonra kesme kısmına geçtim. Dediğim gibi siz 6 tane, 5 taneli sırada da yapabilirsiniz. Böyle bu aşamada şöyle başınıza koyarak ölçebilirsiniz. Şimdi 7 tane yapana kadar, şu yedili sıraya gelene kadar yapıyoruz. Sonrasında şu küçültme kısmına geçeceğiz. Küçültme işlemini yaptığımız kısma geçeceğiz birlikte. Şimdi 7'li trabzan sırasını da yaptım ben. Yani 7 tane burada trabzan var arada. Bu da yine şöyle bir uçtan şöyle bakayım, bir uçtan bir uca 30 santim kadar bir genişliği oldu bunun da. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Kesme işlemini tek seferde yapmıyoruz. Böyle kademeli olarak bir kesme işlemi yapıyoruz. İpimi bağladım. Tekrar kaydırma yöntemiyle. Tekrar bir yandaki zincirin tepesine geliyorum. İpimi kaydırma yöntemiyle 3 tane zincir çekiyorum. Sırada gelen yine bir alt sırada yaptığım gibi 8 tane, toplamda 8 tane yapıyorum. Sanki daha da büyütecekmişim gibi ilerletiyorum. Yani köşeye kadar trabzanları yapmaya devam ediyorum. Şimdi buraya köşeye geldim. Köşede 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyordum. Şimdi 1 tane ikili trabzan, 1 zincir, 1 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi böyle yavaş yavaş kesmeye başlamış oluyoruz böyle. Küçültmeye kademeli olarak başlamış oluyoruz bu sıra itibariyle. Hemen dibindekine yine bir tane trabzan ve bütün sıra boyunca aynı şekilde bir alt sıradaki gibi sanki arttırma yapıyormuşuz gibi ilerletiyoruz. Yani modeli büyütüyormuşuz gibi ilerliyoruz. Burada 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan değil de 1 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan şeklinde yapıyoruz sadece köşeleri. Zaten böyle kendiliğinden ufaktan kıvrılmaya başlıyor böyle olunca. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi bu sırayı da tamamlayınca böyle hafif şu içe doğru kıvrılmalar görüyorsunuz. Bu çok normal. Zaten böyle kıvrılmasını istiyoruz ki şöyle aslında bu dışa doğru bir kıvrılma. Böyle marullanmalar olacak. Böyle yavaş yavaş içeri doğru dönmüş olacak. Şapkayı kapatmaya başlıyoruz. Şimdi kesme sırasındayız. Yani bir daha büyük bir kesme sırasındayız. Başlangıç noktasına bağlandım ipi kaydırma yöntemiyle. Şimdi bu sırada artık bu yan tarafa tekrar ipimi kaydırmıyorum. 2 tane zincir çekiyorum bulunduğum yerde ve sıradaki zincirin tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ilk kesme işlemini yapmış oluyoruz. İkisini tek kabul edeceğiz. Bunu birazdan şurada yapacağımız kesme işleminde de anlayacağız zaten. 14 tane ikili
14 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada, ben 14 tane diyorum çünkü benim sayılarımla, yani bu 7 sıra siz de ördüyseniz, 7 sıranın üzerine 8. sırada siz de kesme yaptıysanız, ya aynı birebir benim ölçülerimle yapıyorsanız buradaki sayı 14. Eğer daha az sırada yapıyorsanız buradaki sayı 14 olmayacaktır. Bunu sizin hesaplamanız gerekiyor. Yani, mantığını anladıktan sonra aslında, buradaki sayının kaç olacağını kolaylıkla bulabileceksiniz. Şu ilk kesmeydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada şu ortadaki arttırma kısmına geldik. Bir zincir çektiğimiz kısma geldik. Buraya atlıyoruz, ortadaki kısmı. Diğer tarafa geçiyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi şurada son 2 tane kalana kadar, yani eğer siz farklı ölçülerde yapıyorsanız diye bu kısmı söylüyorum. Son 2 tane, yani şuradaki kesme bir alt sırada şurada atladığımız 2 tane atladığımız zincir yer vardı ya, burada son 2 tane kalana kadar örüyorsunuz. Yani buradaki sayı sizin için 14 değil de 10 olabilir. İşte, 12 olabilir veya daha büyük isterseniz 16 olabilir. Bu farklılaşabilir. Bu arada bu sadece bedenle, farklılaşmaz, ipinizin kalınlığına göre de farklılaşabilir. Hani bu kalınlıkta bir iple, bu ölçü 30 santim oluyor bu kadar sıra sayısında ama daha ince bir ip kullanırsanız daha fazla sıra sayısı örmeniz gerekir. Daha kalın bir ip kullanırsanız da daha az bir sıra sayısında 30 santime ulaşabilirsiniz. O yüzden buradaki sayı benim için şu an bu iple 14 oldu. Bu kadar sıra sayısı örersem, ama sizin için başlangıçta şöyle bir başlangıç yapıyorsunuz. Hemen yanındaki zincire de batıp peşine sıradan örmeye başlıyoruz. Şu arayı atlıyoruz. Yani arayı atlıyoruz dediğim şu arada çektiğimiz zinciri atlıyoruz. Burada da aslında bir tane kesme yapmış oluyoruz. Atlıyoruz. Sonrasında şu kesme, yani şuraya, şu atladığımız yere gelene kadar 2 tane kalana kadar, 2 zincir kalana kadar örüyoruz. Bu noktaya geldiğimizde de 2 tane daha kesme işlemi yapacağız şimdi. Tığımla ipimi doluyorum. Sıradaki zincirin üstüne batıyorum. Trabzan yapacakmışım gibi ikisini birlikte alıyorum. Tığımda 2 tane var. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki zincirin tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda 3 tane var. 3 tanesini birlikte toparlayarak çekiyorum. Bir tane kesme yaptım. Şimdi bir tane daha yapacağım. Sıradaki zincirin tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Bir sonraki zincirin tepesine battım. İkisini birlikte çektim. Üçünü birlikte toparladım. Şimdi burada yaptığımız bu kesmenin bir tanesi şu sıranın ilk başında yaptığımız şu. Yani sıranın ilk başında bunu zincirle yaptık. Sonunda da bir tane daha yapıp birleştirmiş olacağız zaten orayı. 2 tane kesme yaptıktan sonra 14 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani 14 taneden kastım ne? Şurada şu son 2 tane, şuradan önce son 2 tane zincir kalana kadar, yani şuraya kadar ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya kadar geldim. Yine kesme işlemi yapacağım. Tığıma ipi doladım. Bir kez çektim. İkisini birlikte tekrar tığıma ipi doladım. Sıradakinden aldım. Bir kez çektim. Tığımda 3 tane ip var. Birlikte topladım. Tığıma ipi doladım. Bir sonraki zincirin tepesine battım. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki zincire battım. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda 3 tane ip var. Üçünü birlikte toparlıyorum. Bu şekilde böyle kesme işlemleri yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şu başlangıç noktasına gelene kadar. Zincir atladığımız yerlerde kesme işlemi yapıyoruz. Onun haricinde sırayı trabzanlarla dolduruyoruz. Şimdi bakın sıranın en sonuna geldim. Sıranın en sonuna geldiğimde yine 2 tane zincirim arttı. Ne yapacaktım? Burada ilk bir tane kesme işlemi yapmıştım. Burada da bir tane daha kesme işlemi yapıp çalışmayı tamamlayacağım. Sıradakine de batıyorum. 3 tane var. Üçünü birlikte topluyorum. Burada diğer yapmış olduğum kesme işlemiyle birleştirip bitiriyorum. Şimdi bu sıra tamamlandığında biraz daha da böyle marullu marullu görünüyor. Bu böyle yavaş yavaş içe katlanmaya
başlayacak şu köşelerden. Şimdi bu sırayı yaparken de bağlandım. 1, 2 tane zincir çektim. Sıradaki zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir alt sırada yaptığım gibi bu da bir kesme işlemi şu anda. Sırada gelen zincirlerin üzerine 12 tane ikili trabzan yapacağım. Bir alt sırada 14'tü. Şu an bu sırada 12. Eğer sizin bir alt sırada 10 ise bu sırada 8 olacak. Bir alt sırada 16 ise bu sırada 14 olacak. O şekilde düşünebilirsiniz farklı bir ölçü yapıyorsanız. Burada sayarak gitmenizde fayda var. Çünkü bir alt sırada olduğu gibi hani şöyle bir deliğe denk gelmeyeceğiz. Sadece şu kesmelere denk geleceğiz. Bunu saymıyoruz. Şu ilk başta yapmış olduğumuz 2 zincir ve bir tane trabzanı saymıyoruz. Bu bir tane kesmemiz zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi burada tekrar bir azaltma yapacağız. 12 taneden sonra aynı şekilde alttaki gibi bir azaltma yapıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Sıradan bir tane daha azaltma yapıyorum. Eksiltmeleri bir önceki sırada detaylı gösterdiğim için bu sırada tekrar etmiyorum. Tekrar 2 tane azaltma yaptıktan sonra 12 tane trabzan daha yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki sırada da bu 12 yerine 10'a bırakacak. Yani 10 olarak yapacağız 12 olanları. Şimdi bu sırayı da tamamladım. Bakın iyice böyle içeri doğru çukurlaşmaya başladı. Şimdi tekrar ipimi bağladıktan sonra 2 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada 10 tane ikili trabzan yapıp kesme işlemi yapacağız. Bir alt sırada 12 taneydi. Onun altında 14 taneydi. Şimdi 10 tane trabzan yapıp kesme işlemi yapacağız. Ondan sonraki sırada da 8 tane böyle ikili ikili gidecek. Ta ki böyle istediğimiz uzunluğa, istediğimiz darlığa daha doğrusu şöyle şu kısım böyle başımızdan geçecek kadar. Burada da son birkaç tane daha tekli trabzan sırası yapıp bitireceğiz zaten. 10 taneyle sırayı yapacağım. Sonrasında 8, sonra 6, sonra da 4 tane olan sırayı yaptıktan sonra çalışmanın alt kısmındaki trabzanlı kısmına geçeceğiz. 4 taneli sıraya kadar aynı şekilde devam ettiriyorum. Sıralar birbirinin tekrarı olduğu için hani tekrar tekrar aynı şeyleri göstermiyorum. Bir kesmeyle başlıyoruz zaten. 10 tane trabzan yapacağız. Şimdi burada başlangıcı yaparken şöyle tekrar göstereyim. 2 tane zincirle bir üst sıraya çıktık. Sıradaki zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu benim bir tane kesme işlemim olmuş oluyor. Sırada gelen 10 tane zincirin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ilk baştaki 2 tanesini saymıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kesme yerindeyim. Bir tane çektim. Bir tane daha çektim. Birlikte ördüm. Sıradakine geliyorum. Bir tane, bir tane daha ördüm. Şimdi kesmeden sonra 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sıranın tamamı bu şekilde devam ediyor. Yani burada en önemli püf noktası şurada başlangıçtaki başladığınız ve başladıktan sonra battığınız ilk trabzan. Yani genellikle şu hata oluyor. Buraya başlıyorsunuz ya hemen şuradaki trabzana batılıyor. O zaman da sayı artmış oluyor ve bu şu istenilen sayılar olmuyor. Bakın alt sırada da buraya başladık. Hemen şuraya değil de şuraya battık. Bu hep bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. O yüzden o kısma dikkat edin. Çünkü bu bir kesme. Yani ikisini bir toplayıp kesiyoruz aslında. Şimdi 10'lu sıradayız. Sonra 8, 6 ve 4 olarak gidecek. Ben en son 4 tane yapacağım. Sonrasında toparlama işlemine geçeceğiz. Şimdi 4 tane olana kadar ördüm. Kesmeler arası 4 tane trabzan olana kadar ördüm. Şimdi şu genişlik benim istediğim bir genişlik. Bakın gitgide küçüldü zaten. Ben şu arada kalan kısmın genişliğini söyleyeceğim hemen. Şöyle 15 santim kadar bir iç genişliği olmuş oldu. Bu yeterli. Birkaç sırada tekli trabzan sırası geçtiğimizde bu bir tık daha küçülecek. Ama esnek bir iple yaptığım için bu böyle çok rahat kafanızdan geçiyor ve
Rahatça da böyle kalıyor, kaymadan duruyor. Yine ipi kaydırma yöntemiyle bağlanmıştım. 2 tane zincir çekiyorum ve sıradan tekli trabzanlar yapmaya başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve her bir zincirin üzerine, bir alt sıradaki her bir trabzanın üzerine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Burada tekli trabzanları yaparken çok fazla sıkmanıza gerek yok. Şöyle ipi birazcık gevşek tutup yapabilirsiniz bu trabzanları. Şöyle bütün sırayı böyle bu şekilde tekli trabzanlarla dolduruyorum. Ve sıra tamamlandığında ilk başta yaptığım 2 tane zincire ipi kaydırma yöntemiyle bağlanıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 2 sıra daha tekli trabzan sırası yapacağız ama bu sefer şu trabzanları bir alt sırada örmüş olduğumuz tekli trabzanların arka kısımlarından öreceğiz. Şuradan. Her bir tekli trabzanın şu arka kanadına batarak şöyle şurası şöyle başak şeklinde geliyor ya, şu arka taraftan batarak yapacağız. Bu şekilde. Bütün sırayı böyle tekli trabzanlarla, arkadan ördüğümüz tekli trabzanlarla devam ettiriyoruz. Yine sıranın sonuna geldiğimde ipi kaydırma yöntemiyle bağlandım. 2 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Zincirlerin bir alt sıradaki tekli trabzan zincirlerinin arkasından birer tane tekli trabzan yaparak bu sırayı da ilerletiyorum. Ve bu artık son sıramız zaten. Bu sırayı tamamladığımız zaman şapka tamamlanmış oluyor. Bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Bu şekilde şapkam tamamlanmış oldu. Bu şekilde böyle 2 tane ve bir yumaktan daha az kullandım. Bu kaç metrelikti? Bu 100 gramı 230 metre olan bir yumaktı. Şöyle bir yumaktan çok daha az kullandım. Burada bir 20 gram, 15 gram falan vardır. Bir yumak iple böyle bir şapka elde edebilirsiniz. Yine ölçüsünü de tekrar şöyle söyleyeyim. Şöyle yaklaşık olarak 30 santimlik bir ölçüsü var. Böyle 2 tane çok tatlı şapkam olmuş oldu. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.